Arkadaşlar bugün de size şöyle kalem kutusu nasıl yapılır onu göstereceğim. Önümüzdeki haftada yani kağıdın şeritin belli yerlerine desenleri nasıl koyabiliriz onunla ilgili özel bir video çekeceğim. Onu paylaşacağım ama bugün size böyle bir kalem kutusunu nasıl yapabiliriz onu göstereceğim. Bunun için de kullandığım kağıt arkadaşlar daha önceden yaptığım gibi kullanılmış A4 kağıt kullanacağım. Kağıdım yine arkadaşlar 3 santim eninde 13 santim boyunda tek kanat bir kağıt olacak. Bakın şu şekilde kağıdımı kestim. Aynı gördüğünüz gibi. Şimdi önce bunu bir bantlayalım. Şeffaf koli bandımı açıyorum. Kullanacağım yüzünü böyle şeffaf koli bandına yapıştırıyorum ve kesiyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar şuradaki fazlalıkları bu şekilde içeriye alıyorum. Şurayı da alıyorum. Ve şimdi önce bir katlamayı göstereceğim. Şöyle bantladık. Katlamak için boylamasını şöyle ikiye katlıyorum. Tek kanat arkadaşlar bu. İnce uzun bir şeritim oldu. Şu şekilde tekrar ikiye katlıyorum ve şu ortayı kırıyorum. Açıyorum arayı. Yarıyı ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Ve katladığım bu iki yanı birleştiriyorum. Katlama şeklim bu arkadaşlar. Şimdi şeritlerimi şu şekilde kağıtlarımı hazırladım. Ne şekilde takıldığını göstereyim. Şöyle iki tane kağıt alıyorum. Birini alttan, birini üstten geçiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar normal zikzaklarımızı yapacağız. Şöyle bu şekilde içeriye giriyorum. Biri alttan, biri üstten. Bu sefer şöyle yukarıdan aşağıya doğru iniyorum. Biri alttan, biri üstten. Şöyle yukarıya doğru çıkıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu herhangi bir özelliği yok. Sadece zigzag yapıp gideceğiz. Şimdi bunlardan kaç tane yaptığımı, ölçüsünü, bir sırayda kaç tane olduğunu gösterir bir fotoğraf çekeceğim ve onu da videonun içinde paylaşacağım. Bu şekilde arkadaşlar şöyle istediğim boya gelene kadar zikzaklarımı yapıp gideceğim. Şu şekilde 4 boy kağıt hazırladım. Şimdi bunları mesela şu kısımlara arkadaşlar eskimiş bir bluzumun önünde bir desen vardı. Onu bluzu atarken kıyamadım. Bunları söktüm aldım. Ve böyle üst kısımlarına yapıştırarak kalemliğin üst kısmına bir hareket vermek istedim. Siz de mesela böyle bir şeyiniz varsa koyarsınız, düğme yapıştırırsınız. Değişik şekillerde kalemliğinize hareket verirsiniz. Şimdi arkadaşlar dikime geçeceğim. Dikime geçmeden önce yalnız ne yapıyoruz? Şöyle şu iki kenarı birleştirmemiz gerekiyor. Bunu birleştirmek için ne yapıyorum? Şu son taklağımın katını açıyorum bu şekilde
İkisini yakalıyorum ve rahat girmesi için şu uç kısmını birazcık kırıyorum ve arkadaşlar tam şu ortadan içeriye geçiyorum. Şu şekilde içeriye geçtim. Bunun birini bu tarafa yatırıyorum, diğerini bu tarafa yatırıyorum. Bu tarafa yatırdığımı arkadaşlar şuraya yerleştiriyorum. Şu vaziyette. Bu tarafa yatırdığımı da şuraya yerleştirdim. Bakın şöyle bir çemberim oluştu. Bu şekilde bu dördünü de çember haline getireceğiz. Çember haline getirdim. Şimdi bunu dikmemiz gerekiyor. Dikmek için ne yapıyorum? İğnemi hazırladım. Şimdi şunun iç kısmından şöyle geçiriyorum. Düğümü biliyorsunuz içeriye saklamam lazım. Geçirdim ve ipimin şu arasından iğnemi geçirdim. Şu düğümün içeriye saklanmasını istiyorum. Ters yönden girip arkadaşlar şöyle düğümü içeriye çekeceğim. Bu şekilde çekeceğim düğümü. Bakın bu şekilde düğümü çektim. Şimdi bu tarafa çekeyim. Şuraya dikiyorum arkadaşlar. Şimdi şu şekilde tutuyorum. Daha önce eğer videolarımı izlediyseniz görmüşsünüzdür. Ne şekilde dikildiği konusunda iyi kötü bir fikriniz vardır. Şöyle içinden geçiyorum. Böyle. Tamam arkadaşlar. Şuradan tekrar bu tarafa geçiyoruz. Sonra buradan buraya geçiyorum. Zikzak olarak dikiyoruz arkadaşlar. Buraya geçiyorum. Buraya. Buraya. Belli aralıklarla geri doğru dönün ve mesela bu kısmı buraya sabitleyelim. Belli yerler, yani ara ara yapın bu işi. Bakın şimdi burada sıkıştı bu, dikkat ettiyseniz. Şimdi yine zikzak olarak devam ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar 4 sırayı böyle üst üste dikeceğim. Bakın kutuyu diktim. İpi buraya kadar getirdim. Şimdi bunların dışarıyı diktikten sonra bir de iç kısımlarını dikiyoruz ya. Eğer dikkat ettiyseniz biraz önce ben burada şu iğneyi döndürürken zorlandım. Bu durumlarda şöyle iğneler yapacağız kendimize. Şu şekilde. Bakın. Bu şekilde iğne yapacağız. Şu benim eski bir cetvelim vardı. Plastik cetvel. Ondan yaptım keserek. Şu da yoğurt kabı. Bunu yapmak için arkadaşlar mesela şöyle bir yoğurdun kabından faydalanabilirsiniz. Yani illa böyle bir plastik cetvelinizin olması şart değil. Yoğurt kabını keserek kendinize bir plastik iğne ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde kesiyorum. Şu uç kısmını bu şekilde şöyle yuvarlayacağız. Rahat dönmesi için. Şöyle şu kısmını deleceğiz. İpimizi geçirmek için. Bunu yani illa böyle bir çarpı zımbanızın olması şart değil. İğneyle de delersiniz. İğnenin ucunu ocakta birazcık ısıtıp onunla da delersiniz. Mesela ben bunu açamadım. Şimdi açtım. Bunu şu şekilde içeriye sokmak.
içeride bunu hareket ettirmek çok kolay olur. Bilmem görebiliyor musunuz? Ben bunu dışarıda göstereyim. Bu şekilde kendinize bir de plastik iğne ayarlayın. İç kısımları dikerken böyle dar alanlarda bunları kullanırsınız. Tabanını yerleştireceğim. Şöyle bununkinin çapı 7,5 geldi. Bu şekilde ayarlayacağım ve arkadaşlar iğneyle şuradan şöyle geçeceğim. Bu şekilde. Bakın. İğneyi bu şekilde geçirdim. Şuradan yukarıya çıktım. Arkadaşlar şu kısmı şu vaziyette sıkıştırdım. Bak. Bu sıkıştırdım. Sonra şu alttaki çataldan tekrar yukarıya çıkıyorum. Alttaki çataldan, üstteki çataldan girdim. Alttaki çataldan çıktım ve yine aynen bu geldiğim yerden yukarıya çıkıyorum. Bakın bu buraya tuttu. Gördünüz mü? Şöyle tuttu. Tekrar buraya geliyoruz. Mesela bunlarda çarpıcı renkli iplikler kullanabilirsiniz. Bunu tuttururken daha hoş gözükür. Bu tarafa geçtim. Şimdi nereyi deleceğim? Bakın şöyle tuttuğum zaman görüyor musunuz? Hemen şurayı deleceğim. Tamam mı arkadaşlar? Böyle üstten geçiyorum. Şimdi alt çataldan yukarıya çıkacağım. Alt çataldan bakın yukarıya çıktım ve çektikten sonra deminki açtığım delikten içeriye girdim ve çektim. Tekrar üst çataldan aşağıya indim. Bakın gördüğünüz gibi iki taraf gayet sıkı bir şekilde tuttu. Şimdi ne yapıyorum? Bu tarafa geçeceğim. Şöyle ayarlıyorum. Bakın onu da hemen şurada. Tam bu tepenin isabet ettiği yeri deliyorum. Bunun için hani iğnenin gücüyle bu rahatlıkla delinir. Çünkü karton ince bir karton arkadaşlar. Bakın aşağıya indim. Gördünüz mü? Şimdi yine ne yapıyorum? Alt çataldan yukarıya çıkıyorum. Alt çataldan yukarıya çıktım. Bakın. Ve yine aynı deliğin içine girip buradan böyle bu üst kattan bu tarafa geçtim. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün bunları böyle komple dikeceğiz. Kalemliğimi diktim, bitti. Bu kısmı böyle. Dediğim gibi şu kısımlara mesela bunda hani şu kırmızılı siyahlı süslerim var ya, mesela şu dikiş ipliklerini kırmızı renkle yapsaydım belki daha güzel bir görüntü olurdu. Yani küçük gibi gözüktüğüne bakmayın, bayağı
geniş oldu. Şu kocaman hem silgi hem kalem tıraş bir arada, şu bile giriyor içine. Sonra şunu da koyabilirsiniz. Dediğim gibi kalem kutum gayet güzel oldu. Bu da öbür kalem kutum. Masaüstü kalem kutusunun yapımı burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız mutlu olurum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.